Parayı bir kenara koy. Para gerçekten belli bir metreye gelmedikçe para benim için çok anlamsız bir şey. Tabii burada oturup milyar dolarlar konuşuyoruzdur. Tamam, hepimizin hoşuna gidebilir. Ama oraya gelene kadar ben sabah 5'te kalkarken ya Clemta delirdim diye de kalkmıyorum. Ben biliyorum ki benim bugün yapmam gerekenler var. Ama benim bugün yapmam gerekenler dışında benim bugün katmam gerekenler var. Onlar da beni boğaç yapan şeyler. Metrikler çok basit. Hepimizin gözü önünde ya. Çok çalışmak değil sadece abi. Kreatif çalışmak, önceliklendirmek. Ben Clemta'yı kendim yapabiliyorum. Yani çalıştığınız yerde stajyer de olabilirsiniz. Junior bir ekipman da olabilirsiniz veya CEO'su da olabilirsiniz. Projeyle kendinizi özleştirmemişseniz orada çalışan olarak kalmaya maalesef mahkumsunuz diyebilirim yani. Herkese merhaba. Kolay Değil'e hoş geldiniz. Bir bölümde daha karşınızdayız. Biliyorsunuz içerik üretmek bizim işimiz. Bugün sevgili Boğaç'la beraberiz. Clemta'dan. Clemta'yı kendisine soracağım ama önce çok kısa özetleyeyim. Biz çok yakın zamanda İKAS olarak işte Amerika'da bir şirket kurduk. Delaware'de. Herkes kuruyor orada. Daha dün okudum. Yani oradaki birkaç post okuduğunda 280 bin şirket varmış. Yani bir adreste 280 bin o bir şeyler. Zaten belki biz de oradayızdır, emin değilim. Bir tane adresi hatta ben ezbere biliyorum. HBS diye bir şirket. Şu ana kadar 500 bin şirket kurmuşlar. Öyle. Çok iyi. Amerika'da şirket kurmak, Amerika'da hani orada bir resmi bir artık ünvana sahip olmak ve bir şirket olarak bir operasyona geçmek için gerçekten Clemta böyle çok kolay, çok hızlı bir şekilde şirket kurabildiğiniz bir hizmet şirketi ama aynı zamanda bir SaaS, bulut tabanlı bir yazılımı da olan, içerideki süreçleri takip edebiliriz bir firma. Güzel özetledin mi Boğaç? Abi gayet iyi özetledin. İnsanların büyük ihtimal aklında o SaaS nasıl olduğu falan olacak. Ben orayı doldururum zaten. Tamam, süper. Çok da mutluyuz yani. Çok da keyif aldık. Çok da seviyoruz yani. Buradan hani Mümtaz'a da selam söyleyelim daha bölümün başında. Mümtaz'la Boğaç çok yardımcı oldular. Hani zaten bizim gibi yüzlerce, binlerce şirketi orada kurulumuna, Türklerin ve diğer ülkelerdeki birçok insanın da orada şirketleşmesine yardımcı oluyorlar. Ama bizim böyle gerçekten herkes gibi abi o kadar kolay mı bu iş falan olduğumuz hikayeyi bize hakikaten kanal kolay değil diyor ama bu gerçekten kolay arkadaşlar. Gerçekten hani Amerika'da şirketimiz oldu. Hani şu an inanılmaz aktif değil ama Shopify Challenge hikayesinde aktifleştireceğiz. Oraya da ayrıca arada dokunuruz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Çok kısa Boğaç istersen hani hikayeden bahset abi. Sen nasıl oldu da işte Clemta'yı kurdun? Şu an CEO'sun. Ve Clemta'da hani belki de muhakkak vardır benim tam olarak anlatmadığım. Neler yapıyorsunuz? Oradan zaten şey yaparız, sohbet ederiz. Ben çok kısa kendimden bahsedeyim. İstanbul doğumluyum. 14 yaşında bir basketbol bursuyla şansa Vancouver'a gittim. Aynen, burada aday milli takım kadro gibi güzel bir zamanım oldu. Burada Işık'ta oynuyordum ben. Sonrasında gittim Vancouver'da okuyayım derken kaldım orada. Hukuk bitirdim üzerine. Pandemi öncesi buraya geldim. Clemta projesi hayatıma girdi. Daha doğrusu Clemta vardı ama Clemta'ya dedik bir ayağa kaldıralım, bir şeyler yapalım. İnanılmaz güzel özetledin ya. Aynen. Ya aslında özeti bu. İçinde çok tabii bir sürü hikaye var. Oralara da zamanında geliriz yani. Süper. Peki Kanada'da, Vancouver'da hani böyle çok kısa ben şeyi çok görüyorum böyle Vancouver'a taşınmak, yaşamak, Türkiye'den Vancouver'a taşındık video title'lar bu olunca bir anda kanallar abone kaynıyor, videolar izleniyor falan. Hani o çünkü herkes istiyor, özeniyor ya, özellikle Kanada'da yani. Aynen. Tüm dünya Kanada'da yaşamak istiyor. Nasıl da o Vancouver günleri hani vesaire veya nasıl hala bu arada gidiyorsun değil mi? Nasıl Abi gidiyorum. Aynen öyle. Yani benim hala bir adımım orada zaten. Şimdi kardeşim oraya okumaya gidiyor. O da basketbol bursuyla. Şu an Beşiktaş'ın altyapısında benim kardeşim. Hadi ya, aynen. Süper. Çok iyi yani müthiş bir şey. Onlar şansı, onun döneminde Alperen Şengül diye bir çocuk. Şimdi NBA draftında 7. sıradan seçilmeye aday olunca bizim takıma tabii prospect herkes geliyor, izliyor. Vay kardeşi de yolluyoruz şimdi. Müthişmiş ya. Bu arada bizim hani Boğaç'la Vancouver tarafındaki kesişim noktamız ben Vancouver'a son hani 5-6 senede böyle 10-12 defa 15 defa gittim yani hani işte bizim dünyaca ünlü işte distribütörlük markalarının falan yani distribütörlük yapıyoruz bazı markaların biliyorsunuz arkadaşlar Herschel vesaire ve birkaç marka daha vardı. Hepsi Vancouver merkezli Kanada markalarıydı. Ve oradan tanıştık Kanada'yla ama ben tabii Kanada'yla tanıştım demeyeyim. Kanada kocaman bir ülke. Hani Vancouver'a gittik bir tek. Başka hiçbir yerini görmedik ama Vancouver özelinde hakikaten müthiş bir şehir. Ve hani merak edenler için söylüyorum.
Hani yaşanmak konusunda senin fikirlerini almak isterim. Ben iklimsel olarak yaşayabileceğimi düşünmüyorum ama işte neydi ya? Ne mountain'dı? Gross Mountain mıydı? O bir tane şey var ya, hike var ya böyle tepeye. Gross Mountain. Gross Mountain değil mi? Hani çok güzel yerler, yani doğası etrafı çok güzel. Baya baya böyle motive olabileceğim bir şey. Aynı zamanda Vancouver'ın bir özelliği de bence işte Seattle'a, Los Angeles'a yakınlığı, saat diliminde bulunduğu falan. Gerçekten Amerika'ya entegresin ve aynı zamanda da o Kanada'nın daha bir nizami ve daha belki sosyal ve daha iyi hayat standartları vesaire var. Sen ne diyorsun, hani orada yaşar mısın böyle yani, yoksa? Abi ben Vancouver'da yaşarım ama gidip de Kanada'da yaşadım demem. Neden? Kanada 10 tane eyaletten oluşan bir yer. Eksi 40 derece geriye kalan her yer. Yani Vancouver'da iklim olarak yaşayamam diyorsan bir Ottawa'ya davet edeyim seni kışın. Eksi 46 görüyoruz ya. Yani ben Ottawa'da 5 yıl yaşadım Vancouver üzerine. Yani bu kadar kötü bir şey olamaz. Motive olabiliyor musun? Yani daha doğrusu motivasyonunu kaybediyor musun? Yani bir süreden sonra hani Tabii. böyle bakıyorsun, çok güzel bir binadasın ama böyle havaya bakıyorsun. Doğa çok güzel ama Aynen. sürekli Yani soğuk bir kere falan. doğa görmüyorsun 6 ay boyunca. Sen eksi 46'nın altında, karın içinde, güneş yok falan. Motivasyonunu kaybediyorsun ama o yüzden hayatımda şu an aslında çok motiveyim. Yani o kadar çok zamanda kaybettim ki direnmeye çalıştım. Şimdi artık Okay, o motivasyon düştü. bildiğin o zaman buradan şunu çıkarabilir miyiz bu açı? Yani oradaki tamam, hayat standartları belki güzel ama o hani buraya olan belki özlem, burada alışmış olduğumuz şeyler ve diğer birçok şeyi düşündüğünde aslında o senin için orada bir challenge oluyor ya. Oradaki o iklime ve eşyara rağmen hani motivasyonunu kaybetmemek ve o seni geliştirdi diyebilir miyiz abi. yani gerçekten? Ya benim şu an iş hayatımda başarılıysam başarılı olmamın tek nedeni diyebiliriz. Yani ben Vay o be. 6 ayın her günü nasıl geçecek, nasıl motive edeceğim kendimi diye çalışırken şimdi bakıyorum iş hayatı çok kolaymış aslında. Bak, çok önemli bir şey. Refleks oluyor yani. Aynen öyle. Bunu bayağı kez ben de söylemeye çalışıyorum. Aslında zorluklara alıştığın zaman bunlar senin için tabiri caizse böyle by default olan zorluk, yani insanlar için zor gözüken senin için böyle abi biz neler gördükse oluyorsun yani, işte hakikaten Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp sonra hani antrenmanı orada yapıp yani geliyorsun burada 1. ligde belki veya 2. ligde. Küçümsemek için söylemiyorum ama bu bir gerçek. İşler daha kolay oluyor ama yine de buranın da zorluğu yok mu? Yani hani işte belki regülasyon zorlukları veya belki iş yapmanın zorlukları. Ne dersin, Türkiye'de iş yapmak neresi zor sence? Yani bence aslında abi şimdi birkaç parçaya böleyim. İş yapmak genel olarak bence Türkiye'de çok zor bir şey değil. Bazı yönleri Kanada'dan daha kolay. Mesela yatırım alacaksın diyelim şirketine. Bence Türkiye'de yatırım almak Kanada'dan çok daha kolay. Neden abi? Anlatsana. Abi valuation en büyük şeyinden konuşayım. Eğer arkanda iyi bir takım varsa, iyi bir iş yapmışsan, hafif para kazanıyorsan Kanada'nın 10 katı valuation'lar görüyorsun burada. Hiç kimsenin bence hak etmediği. Gerçekten mi? Tabii ki. Tam tersi diye düşünüyordum ben. Yani Amerika'da fikre 50 milyon dolar değerlemeden yatırım yapıldığı senaryolarda burada fatura kesen firmalara bile zar zor yatırım yapılıyor yani, böyle düşük değerlemelerden yapılıyor yani. Ben de öyle görüyorum bu arada. Ben detayına bakıyorum. Diyorum ki 50 milyon dolara fikre valuation yapmışsa bir insan arkasında işte John Cohen vardır. Biri vardır yani. 1 milyon dolarlık şirket veya 100 milyon dolarlık şirket kurmuş. O zaman tamam, en yakın örneği Atrium işte. 76 milyonla batış. Şimdi Türkiye'de böyle bir durum yok. Ki herkes parayı batırıyor, kaçıyor, uçuyor. Böyle bir ülkedeyiz. Evet. O yüzden bence burada daha kolay. Evet, doğru diyorsun. Bir taraftan da işte ben şunu görüyorum. Tabii venture parası, yani yatırım parası tabii Amerika'da kıyaslanamaz. Kuzey Amerika'daki Tabii. potansiyeliyle falan. Ama burada da son zamanlarda ciddi bir herkes fonlar kuruluyor, paralar raise ediliyor böyle. Ben şuna inanıyorum abi. Şu an bence yatırımcılar parayı harcayacak yer bulamıyor. Yani parayı yatırmak isteyeceği kalibrede ekip, fikir ve o hani total addressable market, yani erişilebilir pazarın, ulaşılabilecek pazarın yeterli büyük olduğu, ekibin globalde challenger olacak ya da ekibin globalde bir şeyler yapacak kadar vizyoner olduğu, yani tekrar söyleyelim, pazar büyüklüğü, ekibin o müthiş şeyi ve ürünün falan doğru olduğu bir startup bence hani çok fazla da bulunamıyor yani. Yoksa rekor seviyelerde Türkiye'de, biliyorsun değil mi? Şu an toplanan fonlar falan yani. Aynen. Sizin orada Clemte tarafında var mı yatırım? Abi biz şu an yatırım turundayız. Hatta ilk 2 commitment'ı aldık.
Çok da mutluyuz yani. Bir tanesi dün oldu mesela. Hadi ya. Aynen öyle. Hayırlı olsun. Biz bir anda şeye dönüşelim. İlk biz duyuruyoruz falan diye böyle hani. O yayından sonra ben soracağım ne yaptınız falan filan diye. Çok sevindim. Yani ne yapacaksınız peki yatırımla beraber? Ya bizim aklımızda bir rakam vardı. Şirketin içinden de fazla equity kaybetmek istemiyoruz. Şu an hakikaten başarılı bir şey yapıyoruz. Miktarlar iyi, growth iyi, arkada takım iyi, versiyon 1.2 hazır, ikisi hazır, her şey hazır. Aldığımız parayla kesinlikle bir marketing bütçesi arttırılacak. Şu an biz aylık herhalde $1000'a yakın bir para yakıyoruz marketing bölümünde. Hiçbir şey değil ve geri götürüsü 30 katı falan oluyor herhalde şu an. $1000 harcıyorsan $30.000 mı getiriyor? Evet abi, şu an öyle bir durumdayız. Bunu tekrarlayan bir makine haline getirebilirsen, ki tekrarlayan bir makine haline getirirken belki düşebilir rasyolar. Yani 1'e 30 değil de 1'e 10'a düşebilir. Denedik. Birebir denedik. Düştü. 2 ay boyunca düştü. İçeride bizim Özgür diye bir arkadaşımız var. Bu konuda genius. Hemen abi oynamalarını yapıyor, bir bakıyorsun haftaya takır takır devam ediyor işler. Abi ya, Aynen. Allah herkese böyle arkadaşlar nasip etsin. Yani bir anda acquisition maliyetini tekrardan optimize edelim. Hazır açmışken söyleyeyim abi. Biz şu an Virkon olarak 43 kişiyiz. En yaşlımız. O yapıyı bir anlatsana. Virkon tepe şirket. Abi çok kolay. Virkon tepe şirket. Tepe şirketin altında 5 tane bizim startup'ımız var. Hatta bir tanesi artık kurumsal diyebilirim. Startup'tan çıktı, Albatros. Albatros en eski ürün. 4 yıldır sosyal medya analizi yapıyor. Albatros'a üye oluyorsun. Mesela Nissan gibi markalar. Hangi affiliate'de çalışmalıyım? Pazar araştırmasında ne oldu? Kim Nissan'dan bahsetti? Kim ne yaptı? Kim negatif? Bu raporlaması hepsini biz yapıyoruz. Şu anda hatta Sağlık Bakanlığı'ndan tut. Tabii. Bir sürü müşterimiz var. O taraf iyi ilerliyor ama Türkiye'ye bir tık sanki fazla Albatros şu an. İnsanlar şeyin farkında değil, arkadaki teknolojinin farkında değil. Ama tabii teknoloji ekibi olunca biz her şeyi otomatize edebiliyoruz. O bizim en büyük rahatlığımız. Süper. Albatros var. Diğer şirketler ne yapıyor? Albus var abi. Albatros'un Amerika versiyonu. Amerika'daki sosyal medya veri analizi yapıyor. O şu an yeni bir proje aslında. Ona da yakında bir yatırım alıp büyütme planlarındayız. Startup hukuku var. Mümtaz'la Okan'ın brandi. Kitapları var falan. Onlar bildiğimiz bir hukuk bürosundan bir tık farklılar. Neyi farklı? Senin buradaki şirketini Amerika kurallarına göre entegre ediyor. Yani flip up dediğimiz sistem var. Mesela Amerika'daki şirketini Türkiye'de şubeleşeceksin veya tam tersi. Bunların hepsini startup hukukuyla yapıyoruz. Süper. Onun dışında ne var? Klemta var. Klemta var. Virkon veri koruma var. Klemta bunlar arasında ben hani özetledim ama tam olarak abi sen ne yaptığını söylesene bir daha Klemta'nın yani. Ya Klemta Amerika'da şirketleşme, Amerika'da şirketleşmeden sonra vergi numarasının alınması, en sonunda banka hesabının açılmasını bir paket olarak sunuyor. Oradaki bütün masraflarını, içeride olacak her şeyi zaten biz biliyoruz. Seni yönlendiriyoruz. Aslında bir Klemta'nın içine, funnel'a giriyorsun. Girdikten sonra biz senin vergini de hallediyoruz. Orada hukuki bir işlemin olduğunu onu da hallediyoruz. Hepsini hallettiğimiz bir sistem. Ama tabii Golden Key ne yaptık? Abi senin şirketleşme işlemini bizim yazdığımız bir yazılım yapıyor. Yani arkada sadece bir human agent diyor ki okey bir problem yok bu işlemde, basıyoruz. Devam ediyor. Süper. Hatta buna şimdi en son şeyi de herhalde Mercury tarafını da API ile bağlamak gibi bir şey var. Öyle. Bitirdiniz mi onu? Abi bizim şu an user dashboard'umuz hala yapım aşamasında. QuickBooks gibi büyük şirketlerle anlaşmalar sağlıyoruz. Onlar bitince hepsini tekte entegre edeceğiz içeri. Yani şu oluyor, biz şu an mesela İKAS'ı kurduk, İKAS Inc. Amerika şirketimizi Delaware'de ve bu şirkette işte bir de yine anlaşmalı oldukları işte Mercury var. Sanal online bir banka gibi düşünebilirsin. Yani çok böyle kolay yani. Banka hesabımız da var şu an. İstesek ödeme alabiliriz, oradan bir ödeme yapabiliriz, fatura kesebiliriz, bize biri fatura edebilir. Amerika'da operasyonumuz böyle tabiri caizse up and running. Böyle İngilizce konuşunca bir orada kızıyorlar falan. Bunu ben geçen de tekrar söyledim. Hani bu adam zaten bayağı Kanada'da yaşadığı için maruz görün de ben bir İngilizce terim kullandığım zaman %99 ihtimal anlattığım sevgili genç girişimcilere genel konuşulan terminolojiye hakim olsun diye söylüyorum. Yani sonra bir gün biri bir yerde up and running diye duyduğu zaman o neydi demesin diye yani evet ya bu böyle demekti zaten gibisinden. Tabii bunu zaten bilen insanlar ayrı konu ama bundan rahatsız olmayın arkadaşlar. Biz İngilizceyi böyle bir hava atalım diye ya da şey değil yoksa Türkçemize ve şeye sahip çıkmalıyız kesinlikle. O ayrı konu ya. Tereddüt bile etmeyiz bunda. Neyse. Bu tarafta peki şimdi Klemta biri size başvurduğu zaman böyle çok kısa özetlemek gerekirse
Hani ben çok kolay oluyor, çok kısa oluyor diyorum da gerçekten ne abi kaç gün saat sürüyor veya ne oluyor süreç? Abi ikiye ayrılıyor süreç. Ortaklardan birinin SSN'i var mı yok mu? Eğer varsa her şey... SSN dediğini açıkla istersen. Social Security Number dediğimiz Amerika'da insanların sosyal güvenlik numarası. TC kimlik numarası gibi düşünebiliriz. Gibi. Biraz daha komplike ve geniş tabii. Hani SSN'in benim elimdeyse kork diyebileceğimiz kadar tabii her şey yapabilirsin yani. O yüzden SSN var mı yok mu sorusu ilk. Varsa 2 hafta içerisinde her şeyi kapatıyoruz zaten. Sen yaşamış insanlardan birisin. Ama yoksa şirket kuruluşunun bir gün AIN numarasını almayı şu an pandemi nedeniyle 30 iş günü. AIN numarası dediği de vergi numarası oluyor. Aynen öyle. Şirketin vergi numarasına da AIN diyoruz. Bizde hani vergi numaraları şey oluyor arkadaşlar. Vergi dairesi, vergi numarası hani böyle işte kaç işte herhalde 12 haneli oluyor bizde. Tam emin değilim şu an sayamadım. Onun Amerika'daki vergi dairesinin adı, vergi numarasının adı da AIN oluyor yani. Ben de bu arada sizlerle falan öğrendiğim şeyler bunlar. Biz tabii hala orayı aktif etmedik. Daha bir fatura bile kesmedik ama aktif ettiğimiz gün çok güçlü etmeye başlayacağız yani inşallah o tarafta. Peki çok sevindim bu arada yatırım haberine. Yani bu aç gerçekten böyle çok fazla ihtiyaç var. Çok da güzel ölçeklenebilecek hikaye ama ben biliyorum izleyenlerin de bilmesinde fayda var. Sadece Türk şirketleri değil mi bundan hizmeti alanlar yani? Yok abi. Kimler alıyor başka? Benim şu an elimdeki şirketlerin %20'si Türk. O büyük başarı. Zaten en büyük Müthiş. Şu an böbürlendiğimiz olay o. MENA bölgesi en büyük pazar. Şu an MENA bölgesini bilmeyenler için de arkadaşlar Middle East and Afrika'nın kısaltması MENA. Aynen. Yani ben özellikle açıklamak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bazı arkadaşlar diye yani Middle East, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden bir şey var. Afrika'dan var mı Kuzey Afrika'dan? Var abi. Yok değil. Ama yani Nijerya falan mı? Nijerya'sı var yani bir sürü elimde o 41 ülkeden satın almış insan var. Ama ben bunun 3 ülkesini çok değerli görüyorum. UAE, Saudi Arabistan ve son olarak Katar. Okey, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan. Aynen öyle. Türkiye'yi saymadım. Abi Türkiye'yi saymam nedeni... 3 ülke dedi, ben Türkiye dedim. Üçünü sayım yok dedi yani. Biz Türkiye'de zaten güçsüz olduğumuzu düşünmüyoruz. Ama Türkiye'yi hep B planı, yani Türkiye'de büyümeye başladığımız zaman biz artık yurt dışında kendimize establish etmek istedik. Onu yaptık sayılır, artık yavaş yavaş Türkiye'de de atılımlar başlıyor. Süper. Güzel ya, MENA'dan yani o ülkelerden hani o ülkelerin işlerini çözen böyle bir Türk firması. Hiçbir sıkıntı olmuyor değil mi? Yani şu an biraz daha oralarla ilişkiler limoni ya, özellikle Suudi Arabistan ve Arap Birleşik Arap. Hiçbir sıkıntımız olmadı yani şu ana kadar. Benim herhalde YouTube'da çıktığım 10 tane video var. Farklı böyle YouTuber'larla. O videolarla buraya geldik. Peki onu soracaktım aslında. Orada satış süreci tamamen senin nasıl yönetiyorsun? Mail, online falan değil mi? Bir yere gitmene gerek kalmıyor. Aynen öyle. Ölçeklenebilir mi model? Aynen öyle. Her şey maille şu an. Hatta verdiğimiz mail cevaplarının %90'ı zaten template. Kopyala yapıştır veya direkt Gmail template. O bile otomatize edilebilir yani. Aynen. Tabii. Ya bizim arkada inanılmaz bir Natural Language Processing ekibi olduğu için 25 kişiyiz. Yani her şey zaten otomatize edilmek için kuruluyor. Otomatize edilmeyecekse biz aradaki insanı, human agent'ı kaldıramıyorsak yapmıyoruz abi. Okey. Biraz daha giriş seviyesinden izleyenler için özetlemek gerekirse herhalde şöyle özetleyebiliriz. Yani orada gelen bir talep olduğunda vesaire onu çok güzel hani otomatize arkadan işleyen bir sistem var. Hani hangi dilden ne talep var. Ve verilen cevaplar da çoğu zaman sistem tarafından otomatik veriliyor ama belki de kimse anlamıyor değil mi? Biri ona söyledi. Yani gerçekten karşısında bir insan var zannediyor. Bu arkadaşlar özellikle girişimcilere, teknoloji girişimciler için şöyle söylemek gerekiyor. Bu sistemlerin otomatize edilebilmesi bir startup için değerli bir konu. Çünkü o startup'ın işini çok daha kolay ölçekleyebileceği anlamına ve çok daha hızlı büyütebileceği anlamına ve insana daha az ihtiyacı olacağı anlamına geliyor. Sosyolojik açıdan kötü bir şey, tehlikeli bir şey. İnsana daha az ihtiyacımız var ama işin business yani iş mantığı, karlılık ve birçok efficiency yani verimlilik taraflarında da çok güzel modeller. Sen şimdi anlatırken bile ben helal olsun. Yani hakikaten yatırım yapılır gibi bir şeye sahip olabiliyorum ve yatırımcının bakış açısını da bildiğim için şu an niye hani term sheet'lerin geldiğini ya da commitment'ların geldiğini anlayabiliyorum. Ne zaman kapatmayı planlıyorsunuz yatırımı? Abi önümüzdeki 1-2 ay içerisinde kapattık yani eminim öyle ona. Mi? Kesinlikle.
Dediklerine de şuraya katılmıyorum. Hani dedik ya human agent, insanların işi azalabilir, iş sayısı azalabilir. Aslında biz insanları kreatif olmaya itiyoruz. Satış yapmaya, büyütmeye itiyoruz. Yani bir kişi zaten kontrol edebildiği bir sistemi bence bir daha dokunmaması lazım. Otomatize etmişim. Haklısın. Oradan geçip kesinlikle bence satışa, büyümeye, yeni fikirlere geçmek lazım. Ve çok haklısın. Ben zaten yani aslında sadece bilgi vermek için söyledim. Orada sana, yani senin dediğine ben de inanıyorum. Ya bir taraftan da ne yalan söyleyeyim. Bu açı hani bizim bölümün konusu değil ama işte tekelleşme veya işte birçok şey, ya bunlar beni aslında rahatsız eden de şeyler. Yani firmaların mesela işte Amazon'un vesaire birçok şeyde yani o çeşitliliği azaltıyor. Şunu belki girişimci değil ama böyle genç bir arkadaşımızın bu videoyu izleyen şunu bilmesi lazım. Önümüzdeki 20-30 sene çok daha rekabetçi olacak. Kreatif işler yapmıyorsan, fark yaratmıyorsan işsiz kalma ihtimalin veya ben şeyin geleceğine çok inananlardanım. Bu UBI var ya, Universal Basic Income muhabbeti. Ya da devlet sana bir maaş verecek, evde otur diyecek veya diyecek ki şu kadar maaşını al, başımı ağrıtma yani çok da sıkıntı yaratma. İşmiş de aramana gerek yok. İşte evde Netflix'ini izle, oyununu oyna, yemeğini siparişini ver app'ten falan gibi bir dünyaya seni itecek. Neyse konular yani. Hani şu anda da bir tık zaten öyle değil miyiz abi? Pandemiyle öyle bir deneme yapılıyor şu an gerçekten. Yani nasıl olduğuna bakılıyor, ayrı bir konu ama beni rahatsız ediyor. Ben çok sosyal bir insanım. Ben hani böyle ve biraz da empati, yani herkes benim sahip olduğum her şeyin herkesin sahip olmasını isteyecek bir insanım yani. Eyvallah. Ki kimsenin şeyinde gözü olmasın, herkes mutlu olsun vesaire gibi. Öyle bir bakış açım var. Hani hümanist ne denir buna? Neyse, konu çok da orada hani derinlere inebilecek bir mevzu. Ama satış ve kreatif işler çok önemli. Söylesene abi, yani senin Klemta'yı kurma ve işte o dahil olma ve CEO'luk süreci, satış vesaire anlatsana biraz yani. Oralar nasıl oldu? Çok basit. Klemta zaten Mümtazların benden çok daha önce 2017-2018 yılında düşündükleri ve hali hazırda startup hukuku dediğimiz markalarında daha yüksek fiyatlara verdiği bir hizmetti. Şirket kuruluşu ve sonraki işlemlerin yönetilmesi. Yani tabii ölçek ekonomisi. Biz düşündük, dedik yani bunun 1000 dolar, 2000 dolara yapılma şansı yok. Olabildiğince profitten, kardan kısalım ve biz bunu ölçekleyelim. Biz aslında Mümtaz'la pandeminin başında bir araya geldik. Dedik ki bir kahve içelim abi, konuşalım. 2020'nin başlarında yani. Aynen öyle, başlarında. Kahveye oturduk. Cuma günü oturduk. Pazartesi ben Klemta'ya başladım. Çok iyi ya. Aynen öyle. O cumadan bugüne 8 ay geçti. Ayın 10'unda 9 ay olacak. Çok farklı bir yere getirdik abi. Gerçekten son 9 ay çok verimli geçti. Süper. Hani sen dedin ya biz lise arkadaşıyız herhalde Mümtaz'la. Hani ortada bir potansiyelli bir iş var. İşte Mümtazlar bir şekilde hani o ilk kıvılcımı yakmış. Orada bir iş duruyor ama bir türlü oraya odaklanmamış. Ve Boğaç'ın hikayenin içine dahil oluyor. Yani o bir fikir ya da orada bir marka tescili olması aslında yine Boğaç kurmuş oluyor. Benzer model bizde de var. Yani şöyle söyleyeyim. Ben şirketi resmi olarak, İKAS'ı resmi olarak kurduktan işte 2017 Ekim'de kurdum. Baktığında bizim hani diğer 3 co-founder'ımız hatta Ekrem dahil co-founder sayılır bizde yani, ki şirketin kuruluşundan belki 1 sene sonra dahil olmuştur şirkete. Evet. Niye co-founder sayılır? Çünkü o zaman daha şirket belki resmi olarak kağıt üstünde var veya var ama ortada doğru düzgün ürün yok veya ürün belki yapıldı traction yok, yani daha bir şey yok. Ben orayı da co-founder zaten sayıyorum ki dediğim gibi Ömercan, Tugay, Ozan bizim şirkette hani co-founder olarak eklenmesi Nisan'ı buldu yani aslında. Ekim'den Nisan'a işte geçen bir süre var orada yani 6-7 ay ama yani ben ofiste böyle dekorasyon yapıyorduk. Ofise masa falan alıyordum o ara. O yüzden aslında beraber kurduk, başlattık hikayeyi. Benzer bir konu. Yine tekrarlıyorum o zaman, bir dua daha edelim. Allah herkese böyle lise arkadaşları versin. Eyvallah. Böyle kurduğun bir işin veya belki niyet ettiğin bir işi ama çok iyi potansiyel gördüğün, seni heyecanlandıran bir işte böyle gücü hemen birleştirip bam diye sen başka şeylerle ilgilenebilirken o işin kendi kendine uçması, kaçması hikayesi var. Burada da çok benzeşiyoruz aslında. Şöyle bir durum var. Bizim Mugo tarafında
Ben İKAS'ta aktif olarak sorumlu görevli olduğum için Mugo tarafında özellikle işin başında işte bizim Emrecan var, Atahan var vesaire. Hani çok değerli hani arkadaşlarım, kardeşlerim. Orada da benzer bir sorumluluk var yani hani onların o işi uçurması sorumluluğu var. O yüzden çok güzel bir duygu yani birilerinin orada şey yapıyor olması. Abi şöyle bir şey var. Ya sende çok hoşuma giden böyle çok tutkulu böyle yani passionate dediğimiz ki insanların da bana çok söylediği bir mevzudur. Ve ben kendimi de biliyorum bir şeye kafaya taktığım an bitmiştir hikaye. Onu görüyorum ve inanılmaz bir şey yani bunu gördüğüm an diyorum ki bu adam ne derse yapar yani. Bu adam yapacak belli yani. Ki yatırımcı da aslında o yüzden yatırım yapıyorlar eminim buna. Yoksa Klemta ya da işin potansiyeli ayrı bir mevzu ama ekibe yapıyor. Sen ne diyorsun yani bu böyle nasıl bu geliyor şey o ya da nasıl görüyorsun mevzuyu? Abi sorumluluktan bahsettik. Yani normal bir işten bahsedelim. Sen yarın geldin Klemto'da başladın. Senin bir mesai saatin var, sorumlulukların var, yapman gereken tasklar var. Benim için hiç hayatının hiç bununla alakası yok. Yani ben Klemto'yla girdiğim günden beri özdeşleştim. Yani benim e-mail hesabımdan tut YouTube hesabıma her şeyim Klemto. Benim evimde kalktığım andan tut yattığım ana kadar rüyalarıma her şey Klemto. Yani ben bunu yapabildiğim için farklı olduğumu düşünüyorum. Bunu yapabilmek diye bir şey yok aslında. Ben buna emek harcıyorum her gün. Yani ilk 6 ay önce böyle değilken her şey gün gün gelişti. O gelişmesini görmek seni daha da kamçılıyor ama değil mi? Daha da motive ediyor. Tabii ki. Peki bu şey dedin ya çok güzel bir cümleydi. Yani bu yayından önce hani bizde dedin şey yok yani. Hani yapamıyoruz edemiyoruz yok mu dedin? Öyle bir şey demiştin ya. Abi bir yapamıyoruz edemiyoruz yok. Bugüne bir şey yapılması gerekiyorsa yapamamak çok büyük bir hata. Bir şey olmuş orada yanlış. Hemen düzeltmeye çalışırız ama bunun ikincisi bizim için telafi edilemeyecek bir yanlış olabilir. Doğru. İki, bizim için çalışma saati yok. Yani ben gece 1'de de toplantıya giriyorum Amerika ile olduğu için. Sabah 5'te de giriyorum ama ben sabah bütün ekip arkadaşlarım biliyor sabah saat 5'te bütün ekibe günaydın yazıp günüme başlıyorum. Her ne olursa olsun. Vay be sabah 5'te güne başlayan benim dışında ikinci bir insan gördük şu an ilk defa tarihte. Güzel, süper. Ya çok güzel yani şimdi şöyle biz bunları anlatınca bu aç. Bazı insanlar bundan rahatsız oluyor yani hani şöyle ne gerek var? Yani niye kasıyorsunuz bu kadar? İşte hayat bu mudur? Hiç sosyal işte falan. Abi alakası yok. Bunu sen iş olarak görmediğin zaman sana o sabah 5'te kalkmak, gece yatmak şey gelmiyor yani. Sen tutkulu olduğun, sevdiğin bir şey yapıyorsun. Bir de üzerine para veriyor sana birileri. Para kazanıyorsun diye bakıyor. Sen de öyle bakıyorsun. Abi parayı bir kenara koy. Para gerçekten belli bir metreye gelmedikçe para benim için çok anlamsız bir şey. Tabii burada oturup milyar dolarlar konuşuyoruzdur. Tamam hepimizin hoşuna gidebilir. Ama oraya gelene kadar gerçekten benim parayla hiçbir alakası yok yaptığım için şu an. Ben sabah 5'te kalkarken ya Klemto delirdim diye de kalkmıyorum. Ben biliyorum ki benim bugün yapmam gerekenler var. Ama benim bugün yapmam gerekenler dışında benim bugün katmam gerekenler var. Onlar da beni boğaç yapan şeyler. Yani o yüzden aslında metrikler çok basit. Hepimizin gözü önünde ya. Çok çalışmak değil sadece abi. Kreatif çalışmak, önceliklendirmek. Ben Klemto'yu kendim yapabiliyorum. Benim en büyük bahsedebileceğim özellik o. Yani çalıştığınız yerde stajyer de olabilirsiniz. Junior bir ekipman da olabilirsiniz. Veya CEO'su da olabilirsiniz. Eğer projeyle kendinizi özleştirmemişseniz orada çalışan olarak kalmaya maalesef mahkumsunuz diyebilirim yani. Ya gün sonunda aslında bir şirkette hep söylüyorum bunu. Fark yaratacaksan abi sen kendi göbek bağını kendin keseceksin. Aynen. Kendin uğraşacaksın. Hele ki zaten bizim şirketimizde hani benim kültürü az çok bilenler biliyor arkadaşlar. Hani biri yeter ki istesin, sorumluluk almaya hazır olsun, sahiplensin hikayeyi. Benim canıma minnet. Ben her şeyi paylaşmaya razıyım. Sorumluluğu, inisiyatif vermeye, parayı, pulu, başarıyı, zenginliği her şeyi paylaşmaya okeyim yani. Bu da aynı hikaye. Aynı şeyi söylüyor bu ağaçta ve gün sonunda bize kalıyor hikaye. Biz bahane üretiyoruz değil mi? Hani aynen. Biz bir şeyi yapamadığımızda veya işte hayatımız monotonlaştığında veya mutsuz olduğumuzda başkalarını atarak suçu. İşte ben onu yapamıyorum evet. Abi. Benim galiba en büyük zaten. Avantajım o yani. 14 yaşından beri yalnız kaldığım için biri yok da atabileceğim. Hı-hı. Hep buydu. Şimdi şeyi fark ediyorum. Ben de çok kendime atıyorum suçu. Yani ekip içerisinde genel bir hata oluyor. Hepimizin yaptığı bazı yanlış şeyler oluyor. Hı-hı. Ben kendime alınıyorum. Doğru bu belki de benim yanlışım o ama ben çok doğru görüyorum. Neden görüyorum? Birinin bu yanlışı üstlenip beraber çözelim demesi lazım.
Ben o adam olmayı çok seviyorum abi ya. Süper. Çok benzer bakış açımız var. Hani bu arada bence yaptığında hiçbir hata yok. Hiçbir beis yok. Gerici. Yo, okey yani stres faktörü ayrı bir şey. Ben hani şunu hep söylüyorum. Lider abi, iyi lider. Zaten hatayı, sorunu kendi üzerine alacak yani. Aynen öyle. Yani başarıyı, ekibine dağıtacak, ekibine delege edecek. Diyecek ki ekibimiz sayesinde biz bu başarıyı elde ettik. En çok kendi katkısı bile olsa yani. O yüzden naçizane benim düşüncem, hiç hata yapmıyorsun bu konuda. En doğrusunu yapıyorsun. Çünkü kendini acımasız şekilde eleştirebildiğin zaman, suçu kendinde bulduğun zaman abi ve bununla ilgili aksiyona geçtiğin zaman zaten hiç kimse de bahane kalmamış oraya. Yani hani direkt en üstten herkese o silsile yani devam ediyor ve herkese o motivasyon geçiyor. O yüzden çok doğru bir şey yapıyorsun. Valla Boğaç yani ayağına sağlık. Ya burada hiçbir şey konuşmamış gibi hissediyorum. O 40 dakika oldu yani ve Abi sohbetimiz güzel olsun. ya inanılmaz şey böyle senin böyle tutkulu bir insan olduğunu biliyorum ama böyle konuşurken ne kadar hani ortak yönümüz var, ne kadar güzel bakıyor falan gibi oluyor. Neyse. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.